Evet arkadaşlar merhabalar. Size Bodrum'dan sesleniyorum. Ben Yusuf. Şimdi size Mini Countryman elektriğin kullanıcı deneyim videosunu çekeceğim. İncelemede kullanıcı deneyimi alacaksınız. Bu çok önemli bir şey. Çünkü size bir şekilde çekimlerle birçok videoyu internette izlediniz biliyorum. Fakat birçok detay eksik kalıyor. Çünkü onlar da uzun süre bu arabayı kullanamadığı için size bütün detayları ve dikkat etmeniz gereken noktaları veremiyorlar. O yüzden bu videoyu gerçekten alıcı olan kişiler sonuna kadar izlerse birçok belki bilmedikleri detayla karşılaşacaklar. Evet arkadaşlar, bu bölümü bütün çekim bitirdikten sonra ekledim. Bunu yerleştirmeyi unutmuştum. Mini Countryman elektrik sahipleri, sizlerden rica ediyorum. Bir Telegram grubu mu kuruyoruz, ne yapıyoruz? Hani benim onlara vaktim yok. Siz kurarsanız ben destek olmaya çalışırım bir etkim varsa. Yani bu araçların bir sürü özelliği var ve biz bunları Türkiye'de kullanamıyoruz. Yurt dışında örnek veriyorum, İngiltere'deki internet sitesinde bile adaptif cruise kontrol özelliğini satın alıp arabanıza yükletebiliyorsunuz uzaktan erişimle. 1-2 gün içerisinde bunu yüklediklerini yazıyorlar. Yani Borusan da Türkiye'de, yani bu araba ithal ediyorsa mutlaka bu özellikleri bize kullanılabilir hale getirmesi lazım. Arabanın üzerinde ön tarafında kameralar gözüküyor, yanında gözüküyor. Bunlar eğer aracımızda varsa ve aktifse bunları bize kullandıracak özellikleri lütfen açın. Adaptif cruise kontrol olsun, bu iç ambiyans olsun, bu malzemeyi getirin takalım, aracımıza istersek kullanalım. Yani birçok özellik var bu araçlarda ve bunları uzaktan bile yükleyebiliyorlar. Bunları aktif etmek için lütfen destek olsunlar. Sizlerden de isteğim hepimizin bir araya gelip bir şeyler yapabiliyor olması. Mail atalım, müşteri hizmetlerini arayalım, bir bahsi kuralım. Çünkü bu arabayı alanların çoğu bu özelliklerin farkında değil veya kullanılması gerekip gerekmediğini de bilmiyor. Biz bilinçli kullanıcılar olarak bu konuyu eğlenelim ve bunu çözelim yani. Borusan'dan da rica ediyoruz, bu bütün özellikleri bize açılabilir hale getirsin, ücretlerini söylesin, neyse verelim, açtıralım ve araçlarımızda kullanalım. Bütün Countryman elektrik sahiplerinin aldıkları bayilere bu konularda söylemesini, konuşmasını ve bir bilinç oluşturmasını rica ediyorum. Distribütör firmada çalışan hiç kimse hemen hemen bu detaylara hakim değil. Sadece Genius ekipleri var. Onlar bu konulardan haberdar ama üst yönetime mi iletemiyorlar? Bunda bizim bilmediğimiz başka sıkıntılar mı var? Ben bir engel olduğunu düşünmüyorum. BDK ile de problemlerini çözdüler. Artık arabalar bağlantılı olarak çalışıyor. Dolayısıyla bizlere bu özellikleri açabileceklerini düşünüyorum. Lütfen bize arabanın bütün özelliklerini kullandırın. Biz de göğsümüzü gere gere bu arabaları kullanalım. Çünkü kağıt üzerinde biz kataloglardan okuduğumuzda bunun Tesla'dan veya başka bir elektrikli muadilinden hiçbir eksiği yok. Ve arabalarımızda bu özellikleri kullanamıyoruz. Alan kişiler de bu konulara hakim değil. Sizden rica ediyorum. Hem biz bu konuda üzerine eğilelim hem de bu bizi izleyen yetkililerin bu konuya eğilmelerini önemli rica ediyorum. Şimdi ben araba alırken öncelikle baktığım bazı kriterler var. Sizler o kriterlere bakıyor musunuz bilmiyorum ama bunlar bence önemli. Öncelikle bir araba almaya karar verirken nelerin öncelikli olduğunu kendiniz düşünmeniz lazım. Ve bunların bir kombine halinde sizde bir puan elde etmesi lazım. Nasıl diyelim? Mesela bir elektrikli araba alacaksınız. Bunu ben öncelikle iki parçaya ayırıyorum. Benim için önemli olan bu arabanın elektrikli olması mı yoksa öncelikle bir araba olması mı? Bunu söylerken ne demek istiyorum biliyor musunuz? Şimdi ben birçok Çinli arabayı da gidip test ettim, deneyimledim. Arkadaşlarımın arabalarını kullandım ve bu Çinli markalarla veyahut da işte ilk defa bu işe girmiş markalarla, yani daha önceden de araba üretmiş firmaların araba kullanımı arasında bir fark var. Bunu gerçekten araba sevdalıları, bilen kişiler keşfedebileceğini düşünüyorum. Çünkü çoğu kişi bunu anlamıyor. Çünkü araba kullanırken araba zevkini önceleyen kişiler, benim ve benim çevremdeki çoğu insan gibi, arabanın yürürü, fren sisteminin nasıl olduğu, frene bastığınızdaki yumuşaklığı, sertliği veyahut da kademeli çalışıp çalışmaması, gazın tepkisi, gazı bastığınızda arabaya ulaşan şeyin ne kadar hassas olduğu, gazın ne kadar hassas olduğu, dönüşleri yaparken, yolda giderken direksiyonu yoldan size verdiği hissiyat. Bunlar tamamen araba kullanım zevkini arttıran, aynı zamanda da kontrol gücünüzü arttıran şeyler. Bunları Çinli arabaların hiçbirinde ben hissedemedim. Yani golf arabası kullanıyormuşsunuz gibi alt takımları var. Ve bu beni çok rahatsız ettiği için biner binmez yok bu arabayı ben kesinlikle kullanamam diye düşünüyorum. Hatta Chery'de, Tiggo'ya falan baktık, dışını falan çok beğendik. Arkadaşım kendi babasına alacaktı. Bir test sürüşüne çıktık, indik. Arkadaşım bana dedi ki ya ben ne kendim alırım ne sana kesinlikle bu arabayı aldırırım dedi. Çünkü o bizim bildiğimiz gerçek konvansiyonel yıllardır üretilen kullandığımız arabalardaki hissiyat maalesef bu arabalarda yok.
Ben Tesla kullanmadım ama Tesla'nın da böyle olduğu söyleniyor. TOG'un bu konuda biraz daha iyi olduğundan bahsediliyor ama ikisini de ben kullanmadım. Deneyim olarak bilmiyorum. Fakat benim elektrikli araç deneyime başlarken Renault ile başlamamın en büyük sebebi buydu. Ve Renault'dan gerçekten bu konuda çok memnundum yani. Hem fren tepkisi, hem gazın hareketleri, hem direksiyonun hissi normal her zaman alıştığımız, yolu hissedebildiğimiz, gazı düzgün kontrol edebildiğimiz, frenin çok iyi çalıştığı bir arabaydı. O yüzden de ikinci yani esas kullanmak istediğim arabayı alırken de böyle bir markadan seçim yapmak istedim. Yani deneyim sahibi bir markadan seçim yapmak istedim. Dolayısıyla ilk başta söylediğim gibi bu seçimi yaparken öncelik sizde araba mı? Yani bu özellikler mi? Demin anlattığım şeylerin arabada olmasını istiyor musunuz? Yoksa elektrikli olsun, menzil vesaire bu tür şeyler mi benim için önemli? Diğer tarafı zaten ben anlamıyorum, bilmiyorum gibi mi? Ona göre belki biraz karar vermeniz gerekiyor. Benim gibi düşünen kişilerin yapacağı tercihler genelde bilinen, kullanmaya alıştığımız markalar üzerine olacaktır ve bu deneyim çok önemli. Yani bir de şöyle bir bakış açısı bence olmalı. Şimdi heritage diye bir kavram var. Her sektörde var bu. Ben ayakkabı sektöründeydim, orada da var. Ne bileyim arabada da bu var. Ne bileyim birçok sektörde bu kavram. Bu kavram ne demek heritage? Yani miras. Bunu şöyle düşünebiliriz belki. Şu anda pek dünyamızda pek geçerli bir şey değil ama soylu bir aileden olan biri filmlerde görmüşsünüzdür, eski filmlerde bir yanlış yapacağı zaman der ki ben hani böyle böyle bir ailenin, ben böyle bir şeyin içerisinde hayatta olamam der. Yani onun yanlış yapmasını engelleyen bir soy kütüğü vardır. Heritage arabalarda da bence böyle. Yani bir BMW, Audi, Mercedes gibi bir markadan ya da Renault gibi bir markadan bir şey alırken orada ürettikleri en kötü üründe bile bazı şeylerin mutlaka namus meselesi şeklinde olması gerekiyor. Bu araba alırken benim için çok önemli bir şey. Çünkü biliyorum ki o marka bazı şeyleri kötü yapması imkansız. Kesinlikle onu iyi yapması gerekiyor. Ve bunu koruması gerekiyor. Onu korumadan da bir şey yapamadıkları için fiyatları belirli seviyenin altına düşürmeleri mümkün değil. Yani Audi kalkıp size bir Chery gibi bir araba yaptığında o Audi kullanıcıları kesinlikle Audi'yi lanetleyecektir yani. O yüzden bunu yapamazlar. Bu arabada da aynı şey geçerli. Mini'nin de bir geleneği var. Heritage bir marka. Bütün çizgileri yine buna sadık kalınarak yapılmış. Bu sadece tasarım anlamında değil. Kullanım zevki, direksiyonun tutuşu, virajlarda verdiği tepkiler, frenin tepkisi, işte sana sunduğu bazı konforlar. Bunlar çok önemli. Bunlardan mesela birkaç tane aklıma gelen veyahut da işte kavradıklarımdan size söyleyeyim. Arabayı çok iyi bu işin içerisinde olan kişiler çok daha fazla detaylar verebilirler mesela. Atıyorum ben izliyorum şimdi Tesla'da bu önlerde yaprak problemi olduğundan bahsediyor. Hani yaprak sıkışıyor vesaire o alanda. Şimdi elektrikli arabaların belki genelinde böyle bir problem var bilmiyorum ama bunda mesela o bölüm flap şeklinde gerektiği zaman açılıp gerektiği zaman kapanabilecek şekilde yapmışlar ki böyle bir problemle karşılaşmayalım. Bunun gibi belki bunun üzerinde yüzlerce şey var. Dolayısıyla bunlara da dikkat ederek hareket etmenizde fayda var. Şimdi insanlar genelde, ki bence kadınlar böyle yapabilir ama erkeklerin bunu en azından yapmaması lazım, rakamlarla hareket ediyor. Menzil ne kadar, kaç kilometre yapıyor, hızlanması ne? Yani bizim erkek olarak en azından rakamlara değil genel ortalamaya bakıp karar vermemiz lazım. Bunu yapmadığımız zaman yanlış kararlar veriyoruz. Yani bir kadınınla da sadece güzel diye evlenirseniz ne olur? Ya da boyu uzun diye, boyu kısa diye evlenirseniz ne olur? Sonunda hüsranla karşılaşabilirsiniz. Aynı şekilde erkeklerde de aynı şekilde şeyler söylenebilir. Arabada da bence böyle. Yani bir arabayı alırken bunun üzerindeki sadece verilere odaklanırsanız bence hata yaparsınız. Çünkü kullanmaya başladığınızda bunların ne kadar farklı, ne kadar özel şeyler olduğunu göreceksiniz. Örnek veriyorum. Bunu ben hiçbir yerde anlatımını duymadım ama bence çok BMW'nin, Mini'nin bunun üzerinde durması gereken bir konu. O da şu. Mesela bu araba gibi bir araba aldığınızda Mini Prime diye bir üyelik sistemi var. Bu üyelik sistemine dahil olma hakkınız oluyor. Bu hak ne demek? Ben şu an 279 TL vererek aylık bu üyeliğe dahil olduğumda ayda aracımı bir kere premium bir oto yıkamada yıkatabiliyorum. Zaten 500 liradan aşağı bir oto yıkama yok. İşte ne bileyim İsparklarda 4 saatlik ayda 4 kere kullanım hakkım var. Serviste %30 indirimim var. Onun dışında yılda bir kere eğer İstanbul'da yaşıyorsunuzsanız mesela Antalya ya da Bodrum'a tatil yörelerine elektrikli arabanız varsa transfer hizmeti var. Ve isterseniz bu tek yönlü, isterseniz gidiş dönüş şeklinde. Bunu bile sadece yaptırmaya çalışsanız normalde belki 10-15 bin lira para vermeniz gerekir. Bu tür şeylerden hiç bahsedilmiyor ama premium markaların bu tür özellikleri var. Bu hizmet bile inanılmaz bir artı koyuyor zaten arabaya. Onun dışında servise gittiğinizde
Size inanılmaz güzel bir ortam sunuyorlar. Çok kibar bir şekilde karşılıyorlar. Her şeyinizi telefonla da arasanız, yüz yüze de kapıya gitseniz bir şekilde çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve size tamamen kibar bir şekilde konuşup işinizi halletmek üzerine işlemler yapıyorlar. Bir parça garantiden değişecekse tabii olur deyip üzerine hiç belki düşünmeden bu işlemleri hallediyorlar ki siz o premium hissiyatınızdan çıkmayın. Bunlar da önemli şeyler. Yani bunları göz ardı etmeyin. Örnek veriyorum, Tesla'da inanılmaz bir hizmet olarak anlatılan işte her şeyin uygulamadan devam etmesi falan, zaten bunlar onların masraflarını aşağı indirmek için yapılan şeyler. Yani ben kendim de e-ticaret yöneticisi olduğum için daha öncesinde biliyorum ki ben bunları ne kadar otomatize edersem o kadar az personele ihtiyacım olur ve işim o kadar hızlı yürüyüp o kadar ciro elde ederim. Yani Tesla'nın sizi servise çağırmaması, efendime söyleyeyim size tamamen uygulama üzerinden hizmet etmesi, sizi personelle olabildiğince az muhatap etmesinin en büyük sebebi personellerin yoğunluğunu azaltıp olabildiğince az kişiyle size hizmet verebilmek. Ve bu akılcı bir şey. Ama size telefon açtığınızda tak diye karşınıza çıkan bir müşteri temsilcisi sizin için elinden geleni yaptığında inanın çok daha mutlu oluyorsunuz. Bunu da bir köşeye not olarak koyayım yani. Bunları da önemsemenizi tavsiye ederim. Onun dışında şimdi yavaş yavaş arabaya gelelim. Şimdi bu arabada bir şey daha söylemek istiyorum. Elektrikli araba alırken bence ileride şöyle bir şeyin farkına varılacak. Şu anda alım yapanların çoğu bunların farkında değil. Arabanın internete bağlı olup olmaması arasında ciddi bir fark var. Özellikle elektrikli arabada. Neden derseniz, ben şimdi öncesinde internet connection olmayan Zoe'yi kullanıyordum. Ve bunun nasıl bir konfor olduğunu da bilmiyordum. Bu ne demek? Şimdi ben yola çıkarken Zoe ile hem Google üzerinden hesaplamalar yapıyordum, hem de çeşitli farklı uygulamaların içerisine girip hangi benzin hangi istasyonlar müsait, hangisi çalışıyor, hangisi açık kapalı, işte hangisi hangi güçte, efendime söyleyeyim, bunların ayarlamalarını yapıyordum ve yola çıktığımda buralara uğrayarak gidiyordum. Bir de fiyatlarına bakıyordum yani aynı zamanda. Tabii bunların hepsini bir araya toplayan uygulamalar var ama bunları da arabanıza entegre etmeniz son derece karmaşık ve zor. Edilebilen birkaç uygulama var ama bunu başarabilecek, yapabilecek kapasitede kaç kişi var? Yani bu araba her tipte insana satılıyor. Bayana satılıyor, erkeğe satılıyor, 60 yaşında insana da satılıyor, genç çocuğa da satılıyor. Dolayısıyla bunun herkese hitap edebilir olması lazım. Bu ara uygulamalar bence bunları aslında tam hizmet vermiyor. Sadece belirli bir kitleye hizmet veriyor. Eğer arabanızda Connect imkanı varsa, içinde bir hat varsa, arabanız devamlı internete bağlıysa siz birçok avantaj elde ediyorsunuz. Özellikle yolculuklarda ve yan hizmetlerinde. Bunları önemsemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben bu arabayı alırken hep şöyle dediler. Temmuz ayından sonra üretilen araçlarda var. Öncesinde yok. Yani bununla aynı modeli Temmuz ayından önce üretilmiş bir araç olarak alan kişilerde bu hizmet Türkiye'de yok. Sonrasında var. Bu özellikle BMW için de geçerli. Bunun olup olmamasına göre bence arabaların fiyatları bile ileride fark edecek. İnsanlar alırken bu var mı yok mu diye soracaklar. Fakat bunun farkında olmayan birçok kullanıcı bu şekilde arabalarını aldı ve kullanıyor, şu an farkında da değil. Ben açıkçası tekrardan elektrikli araba alacak olsam bu özellik belirli bir aydan sonra var yok meselesi varsa eğer o arabada kesinlikle olanını tercih ederim. Diğerine para vermeyi tercih etmem. Gerekirse markayı değiştiririm. Markalar da belki bunun farkında değil ama bu çok gerçekten önemli bir şey. Özellikle elektrikli arabalar için. Birinci öncelik. Şimdi bu arabanın full versiyonu değil, favorit pakette bir paket. Bunda 360 kamera özelliği yok. Yani yan aynalarda ve ön tarafta kamera yok. Sadece arkada kamera var. Bunun full donanımı olan versiyonu, inanın bana, elektronik yeterlilik ve sistemsel size imkanlar konusunda Tesla ile rekabet edebilecek düzeyde. Belki bir eksiği, onu da denemediğim için söylüyorum. Otonom sürüş özellikleri belki Tesla kadar kuvvetli olmayabilir. Tesla'nın da çok bu konuda iyi olduğunu düşünüyorum. Belki kendi yazılımını ileride bu arabaları satacak, bu markalara. Onlar da isterseniz size kullanıma açacaklar. Bilemiyorum şu an. Ama bazı katalogdan okuduğum verileri ben size söyleyeyim. Şimdi üst paketlerde hem arabanın içerisinde kameralar var, hem dışında kameralar var ve bu kameralara isterseniz uzaktan erişim imkanınız var. Aynı Tesla'da olduğu gibi. Hatta şöyle özellikler bile koymuşlar. İçeride bir gülme sesi duyduğu zaman araba otomatik fotoğraf çekip çekmemesini ayarlayabiliyorsunuz. Veya bir hırsızlık olduğunda ne kadar süre kayıt yapabileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu telefonunuza indirip izleyebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman uzaktan bağlanıp bunları da takip edebiliyorsunuz. Eğer arabanızda yine bu kamera sistemleri döşeliyse arabaya 600 metre kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Nasıl bir kayıt bu? Görüntü kaydından bahsetmiyorum. Örnek veriyorum, karışık bir otoparkta bulunuyorsunuz ve eşinizin doğru bir noktaya doğru şekilde park etmesini istiyorsunuz hiçbir yere çarpmadan. Arabanızı 600 metre mesafe öncesinden bir lokasyon belirleyip park ediyorsunuz ve oradan kaydı başlatıyorsunuz. Arabanızı 600 metre boyunca kaydediyor ve o bölgeyi haritada işaretliyor.
Siz hangi direksiyon hareketlerini yaptıysanız, ne kadar gaza bastıysanız, ne yaptıysanız bunları ezberleyip eşiniz aynı noktaya ya da çocuğunuz aynı noktaya geldiğinde bu sistemi başlattığında otomatik olarak sizin ayarladığınız yere kadar gidiyor. Veyahut da bu arabanın benim arabamda da var. Son 50 metreyi kaydedip geri geri gidip sıkışık yerlerden rahat rahat çıkabiliyorsunuz. İşte hem yatay hem paralel park özelliği var. Dolayısıyla bu aracın full versiyonunda Tesla'dan çok da büyük farkınız yok. Full otonom sürüş haricinde. Normal otonom sürüşü bu da zaten yapıyor. Onun dışında anlatmak istediğim, Tesla ilk çıktığında en çok böyle anlatılan anahtarsız bir şekilde arabaya girip çıkma. Yani saatinizi veyahut da işte cep telefonunuzu kullanarak, kullanmadan gerçi yanınızdaysa yaklaştığınızda otomatik olarak kapıları açıyor, sizi karşılıyor. Gelen kişinin hangi kullanıcı olduğunu anlayıp işte hem koltuk ayarlarını hem müzik sistemi ayarlarını, her şeyini onun istediği şekle getirip sizi arabaya bindiğinizde o şekilde çalışıyor. Bu arabada da aynı sistem var. Bu Tesla'da olmazsa olmaz diye anlatılan özellikle artık bu arabalarda da çok şükür Türkiye'den en azından kullanabiliyoruz. Bundan önceki yıllarda zaten kullanılıyormuş. Yani biz bunu sadece Tesla yapıyor diye düşünüyoruz. Onun dışında bu dijital key özelliğinde bir detay var. Onu ben Borusan'da birkaç kişiye de sordum mahsustan hani biliyorlar mı diye. Ve bilmedikleriyle karşılaştım. Yani size bir dijital anahtar veriyorlar. Nasıl bir anahtar? Şöyle bir kart, yani kredi kartı gibi bir kart. Bu ne işe yarıyor diye sordum ama diyor işte kapıyı açabiliyorsun, arabayı çalışıyor. Mevzu o değil. O kartın işlevselliğini ben size şimdi anlatacağım. Siz de bunu bilmeyenler olarak belki anlamış olursunuz. Ben de kullanırken bunu anladım. İlk yaparken yani işlemi. Arabayı ilk satın aldığınızda, girdiğinizde mini ID'nizi oluşturmanızı, yani uygulamaya girip kendi kaydınızı yapıyorsunuz. Arabayla da bunu QR kod üzerinden bir kere eşleştiriyorsunuz. O eşleştirmeyi yaptıktan sonra araba artık sizi tanıyor ve ayarlarınızı yapıyorsunuz. Sonrasında burada kayıtlı kalıyor. Ve o kullanıcı geldiğinde otomatik olarak hangi klima devresini kullanıyorsa arabayı, siz yaklaştığınızda zaten klimayı açıyor. Bindiğinizde serin bir ortama giriyorsunuz. Oturuyorsunuz ve sizin ayarlarınıza göre olan düzende hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu son derece güzel bir şey gerçekten. Ve girdiğinizde de yani bu işlemleri yaptıktan sonra da dijital key'inizi ayarlamanız için size bir imkan sağlıyor. O size verdikleri kartı bir seferlik, orta konsolda bir yeri var yani aşağı telefon şarj cihazı bölümünde. Oraya kartınızı yerleştirince bir menü açılıyor. O menüden ayarlarınızı yapıyorsunuz ve dijital key'i aktif hale getiriyorsunuz. Aktif hale getirince sizin hem telefonunuza varsa saatinize bunu entegre ediyorsunuz. Ondan sonrasında sizin o kartı artık aslında ihtiyacınız yok ve evdeki normal anahtarlarınıza da ihtiyacınız yok. Bu kartı siz niye yapmışlar? Bunu siz cüzdanınızda koyuyorsunuz. Sabit olarak kredi kartı gibi yanınızda taşıyorsunuz. Acil durumlar için bu kart size lazım. Nasıl lazım? Hem saatinizin hem telefonunuzun bozulduğu anlar olabilir. Bunların pili bitebilir vesaire, bir problemle karşılaşabilirsiniz. Böyle karşılaştığınızda en kötü ihtimalle o kartı çıkartıp hayatınıza devam edebilmeniz için o kart var. Bunun böyle bir özelliği var. Bunu da anlatmak istedim. Çünkü o kartın ne işe yaradığını çoğu kişi hala kapıları açan bir kart olarak düşünüyor. Halbuki esas bulunma amacı, hedefi bu. Bu dijital anahtar çok büyük bir kolaylık tabii ki. Siz arabaya girip çıkarken artık cebinizde bir kere fazladan bir anahtar taşımıyorsunuz. Ona dikkat etmiyorsunuz. Düşüreceğim mi diye uğraşmıyorsunuz. Vesaire vesaire, birçok artısı var. Bence elektrikli bir araba değil, bütün arabalarda bunun da mutlaka olması lazım. Çok büyük bir rahatlık ve kolaylık. Bir de ne özellik var? Bu kartı isterseniz, bu kartı sizin bende Apple olduğu için Apple Wallet'ın içerisine kaydediyor. Apple Wallet'ın içerisine kaydettiği bu kart siz geldiğinizde aktif oluyor ve bu kartı isterseniz başka arkadaşınızla paylaşabiliyorsunuz. Paylaştığınızda da o kişi de onu kendi Apple Wallet'ına ekliyor ve sizin ona verdiğiniz bir kodla o kartı aktif hale getirip o da artık bir anahtar sahibi oluyor. Ve bunu arabanızın yanında olmanıza gerek olmadan yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Gelelim diğer Connect özelliklerine. Yani benim kendi cep telefonumdaki uygulamanın içerisinde bu arabanın donanımına göre değişiyor buradaki açılan menüler özellikle. Temel olarak olan şeylerden ben size bahsedeyim, aklımda zaten. İşte ne bileyim, kapıları açıp kapatabiliyorsunuz. Kornayı çalabiliyorsunuz ama bunu böyle bağıp diye korna çalmıyor. Ben onu denedim. Otoparkların aracın yerini bulmanızı sağlayacaklar. Bir tane böyle net bir korna çalıyor. Farlarını açıp kapatabiliyorsunuz. Bunlar temel en üstteki gözüken özellikler. Aşağı doğru indiğimizde konforlu açma ve konforlu kapama diye iki tane seçenek var. Bunlar aracın bütün camlarını, sunroofunu, her şeyini açıp tekrardan geri kapatmaya yarıyor. Onun dışında aşağı doğru indiğimizde seyahat verileri var. Seyahat verilerini inanılmaz detaylı bir şekilde yapmışlar. Ben şimdi bu arabayı alayım, 100 metre ilerleyeyim, onu bir veri olarak kaydediyor.
Orada nasıl araba kullandığımı, ne kadar yakıt harcadığımı, ortalama hızımı not ediyor. Ve bunu harita üzerinde de devamlı olarak işaretliyor. Bu Google'da zaman çizelgesi var, onun gibi bir şey. Gayet güzel. Seyahat verilerini aylık olarak da günlük olarak da görebiliyorsunuz. İşte ay boyunca kaç kilometre yapmışsınız, haritada hangi bölgeleri gezmişsiniz gibi bunları kayıt altına sürekli olarak alıyor. Ve aracınızın yerini siz nerede olursanız olun takip edip bulabiliyorsunuz, aracım nerede diyerek. Onun dışında verimlilikle ilgili bir bölüm var. Verimlilik bölümlerinde de bu seyahatle birlikte sunulan menünün içerisinde bir yer. Ve ben uygulamayı esasında anlatan uzun bir bölüm yaptım. Videolarımın arasında var. Belki orayı keser tekrar bunu eklerim. Ama en azından sözlü olarak size anlatmaya çalışayım. Verimlilik bölümünde de arabayı bu seyahatlerinizde nasıl kullandığınızı test ediyorsunuz. Atıyorum buradan İstanbul'a kadar gittiniz. Verimlilik bölümünde açtığınızda o seyahat boyunca nerede, ne kadar bir verimlilikle gittiniz? Atıyorum ben geçen bir deneme yapmıştım bu arabayla. İstanbul'dan maksimum kaç kilometre yapabilirim diye. İzmir'e kadar tek depoyla gelmiştim. Yaklaşık 650 kilometrelik bir menzil elde ettim. Bunun da videosu var, kanalımda izleyebilirsiniz. Dolayısıyla ben o seyahati komple inceleyebiliyorum. Yani yolun hangi kısımlarında ne kadar verimli kullanmışım, hangi kısımlarında ne kadar elektrik harcamışım, dolumda neler yapmışım, bütün hepsini görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bunu benim gibi meraklı olan insanlar takip eder. Ben özellikle o seyahatte hangi bölümlerin daha çok elektrik harcadığını, hangi bölümlerde daha az elektrik harcandığını falan şu an o uygulamadan görebiliyorum. O videoyu çektiğim YouTube videosunda da zaten bu bölümleri sizlere telefon üzerinden de göstermiştim. Orayı da açıp izleyebilirsiniz dediğim gibi. Dolayısıyla sonrasında da şarjla ilgili bölümler var. Şarjda şöyle bir şey var. Gayet güzel. Bu Tesla'da var mı yok mu bilmiyorum. Bir yerde şarj ettiğinizde oranın kilowatt saat fiyatını not ederseniz şarj ettikten sonra tekrar aynı şarj istatiyonunuza geldiğinizde oradaki yaptığınız işte 20 kilowatt aldıysanız bunun bedelinin ne kadar olduğu telefonunuzda kaydediyor. Dolayısıyla verimlilik bölümünde, şarj bölümünde pardon, aracın ayda ne kadar şarj harcadığını, hangi lokasyonlarda ne kadar şarj kullandığını yazabiliyorsunuz. Ve bunu çoklu tarife olarak da yapabiliyorsunuz. Ben şimdi evimde şarj ettiğimde evimdeki gece ve gündüz kilowatt saat değerlerini yazdığım için evimde ne kadarlık şarj kullandığımı uygulamadan görebiliyorum. Bu veri diğer markalarda var mı yok bilmiyorum ama inanılmaz güzel yapmışlar. Ve ben her gittiğim yerde şu anda kaydettim. Tekrar aynı yerlere girdiğimde otomatik olarak o fiyatlar üzerinden şarjları hesaplıyor olacak. Oğlum dikkatimi dağıtmayın ya. Niye gülüyorsunuz? Ne var? Kesebiliyor musun buraları? Kesiyorum tabii ki. Bana koy, Mini Cooper bu kadar anlatmadı diyor. Anlatmıyorlar oğlum ya. Arkadaşım şimdi arkadan bağırıyor, diyor ki oğlum Mini Cooper bu kadar anlatmadı arabayı diyor. Doğru söylüyor, anlatmadılar ama ben size anlatıyorum. Şimdi en sonunda arabaya geçelim. Uzun bir video olacak demiştim. Kusura bakmayın, isteyenler inşallah buraya geçmiştir. En azından temel görüşlerimi sizlere aktarmış oldum. Şimdi arabada bir de şundan bahsetmek istiyorum. Kafamı karıştıran, yani insanın kafasını karıştıran çok fazla şey var. Şimdi tamamen doğuştan elektrikli diye bir mantık var değil mi? Bu arabalar tamamen doğuştan elektrikli olduğu için mükemmel yani. En iyi şekilde tasarlanmış gibi gözüküyor. Ben buna inanmıyorum. Yani deneyimlerim bunu gösteriyor. Şimdi Renault Zoe esasında doğuştan elektrikli bir araba. Onda son derece iyi bir yakıt performansı var, son derece iyi bir menzil var. Kullanım rahatlığı vesaire inanılmaz iyi, kendi fiyat performans olarak. Onun dışında şimdi Countryman elektriği, bunun hem benzinlisi var hem elektriklisi var. Benzinliyle elektriklinin aynı arabada olmasının tek bir dezavantajı var muhtemelen. O da kaputun altında bir bagajının olmaması. Çünkü burada da motora göre ayrılmış bir yer var. Burada bir bagaj yok. Ama tamamen doğuştan elektrikli olursa burada fazladan bir bagajınız oluyor. Yani bunun dışında bir fark olduğuna inanmıyorum. Çünkü verimlilik olarak bu araba inanılmaz iyi yani. Ben bununla dediğim gibi 10 kW, 9,5-10 kWh saat harcamalarla, tamam bu çok belki ekstremum bir kullanımla yapılmış ama Tesla'yı o kadar doğuştan elektriği vesaire her konuda iyi, bu konu yani bu işin piri. O da bu verileri aşağı yukarı yakalıyor yani, ağırlıkları da birbirine çok yakın. Yani bu arabanın verimli olmadığını söylemek tam bir saçmalık yani. Doğuştan elektrikli bir arabadan belki de çok daha iyi. Çünkü bu arabanın içerisinde alt takımında vesaire kullanılan cıvatalarına kadar çok kaliteli bir malzeme kullanımından ben eminim yani. Bunları açıp kıyasladığınızda belki ustalar bunları sizlere söyleyebilir. Kendiniz de inceleyebilirsiniz. Doğuştan elektrikli konusuna da bu şekilde girmiş olayım. Varsa itirazı olan kalksın kıyaslasın veya da şey yapabilir, deneyebiliriz yani doğuştan elektrikli arabasıyla bunu.
karşılaştırabiliriz veya kendi arkadaşlarıyla bunu mukayese edebilirler. İnanın o kadar büyük bir fark yok. Bu arabada ısı pompası var. Ama ısı pompası olmalı mı olmamalı mı? Hani bana deselerdi ki Yusuf Bey sizden 300 bin lira daha az alacağız, ısı pompası koymayalım ya da 200 bin lira, tamam derdim. Çünkü ısı pompasına benim ihtiyacım yok. Isı pompası ne zaman lazım? Böyle 4-5 derecenin altında havalarda uzun süreler yaşıyorsanız illaki bir menzil kaybı olacaktır. Ama bu menzil kaybının benzeri sıcak havalarda da oluyor zaten. Çünkü klimayı çok kullanıyorsunuz. Ya oğlum ne karışıyorsun, ciddi bir şey anlatıyoruz şurada ya. Şeyimi bozma oğlum, bitirmeye çalışıyorum. Saatlerdir konuşuyorum. Arkadaşlar Yusuf Aydem'den... Oğlum sen niye ciddi bir şey yapamıyorsun ya? Konuştuğumu unuttum ya. Konuştuğumu unuttum ya. Dolayısıyla ısı pompalı bir arabayla ısı pompasız araba arasında da inanın öyle çok büyük devasa bir fark var. Eğer böyle Erzurum'da falan böyle çok soğuk bölgelerde yaşıyorsunuz, tabii ki mutlaka ısı pompalı araba alın. Ama onun dışında böyle benim gibi Ege tarafında yaşıyorsanız inanın hiçbir alakanız, ihtiyacınız yok. Belki satarken o taraftaki insanlar tercih etmeyebilir arabanızı. O olabilir yani. Onun dışında başka bir şey olacağını zannediyorum. Zaten alırken ucuza almış oluyorsunuz. Yani öyle bir imkan sunulsa keşke yani. Ve basit elektrikli arabaların içerisindeki ısı pompasıyla Mercedes, BMW, Audi'nin yaptığı ısı pompasının ben aynı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani aynı marka, aynı özelliklerde, aynı dayanıklılıkta veyahut aynı performansta olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Mutlaka bir Çin versiyonu falan bir şey vardır ve onu kullanıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü bir aracı ucuza mal etmenin yolu kötü mal kullanmak. Bundan başka bir çare olduğunu zannetmiyorum. Tabii ki çok yüksek karlar elde eden firmalar olabilir ama bunu da ben şöyle değerlendiriyorum. Hani iyi hizmet vermek istiyorsanız personelize de fazla maaş ödüyorsunuz. Koyduğunuz dükkanlarda çok daha kapsamlı oluyor. Çok daha fazla insan çalıştırıyorsunuz. Vesaire birçok etken var. O yüzden araçların üzerinde belki premium araçların üzerinde özellikle bu kadar yüksek rakamlar var. Bu vergiden de oluşan yüksek rakamdan bahsetmiyorum zaten. Hani %10 diliminde, %40 diliminde bir araba almak varken gidip %250 vergi diliminde araba almak akıl kârı bir şey değil. Alanlara da saygı duyuyorum ama ben herhalde mümkün değil öyle bir şey yapmam. Yani çok müsrif biri olmam lazım ki gidip öyle bir şey alayım. Dolayısıyla o vergiden dolayı oluşan şeyden vergiden dolayı oluşan yüksek fiyatları saymıyorum yani bunun içerisinde. Şimdi artık yeter diyeceksiniz. Arabaya geçelim. Tamam, arabaya geçelim. Arabanın detayları ile ilgili birçok video var zaten internette. Bütün altyapısını, her şeyini olabildiğince anlattılar. Şimdi bu arabanın 64 kW kullanılabilir bataryası var. Ben bunu test ettim. Gerçekten var. Merak etmeyin. Yani normalde 66 kW ama 64 kW'ını kullanabiliyoruz. Ve bunu sonuna kadar da kullanabilirsiniz. 650 kilometre menzili yaparken ben bunu ciddi anlamda test edip değerlendirdim. Ve olduğuna kanaat getirdim. Bunu merak etmeyin. Boş yani bunun üzerine konuşmak gerçekten. Yakıt ortalamasından biraz bahsedeyim. Yakıt ortalaması normalde klima full açık geziyorsun ve hiç dikkat etmeden kullanıyorsun. 18 kW yakıyor. Eğer dikkatli bir şekilde kullanırsanız 15, 16, 14 oralarda geziyor. Eğer çok dikkat ederseniz buyur gel. Geçmem lazım. Geç geç. Eğer tasarruflu da kullanırsanız klimayı böyle alt devirlerde kullanırsanız aşağı yukarı böyle 12-13'leri de belki yakalayabilirsiniz. Ama bu çok kolay bir değil yani deneyim sahibi olmanız lazım. Ben şimdi bunun klimasından size bahsetmek istiyorum. Klima bence önemli bir detay. Şimdi bunun klimasını kendi içerisinde 5 kademe ayırmışlar. 5 kademe nasıl? Otomatiği 5 kademe ayırmışlar. Yani hani 23 derece ayarlıyorsunuz, otomatik yapıyorsunuz da çalışıyor. Onun içerisinde de 5 tane kademe koymuşlar. Bu mükemmel bir şey. İşte normal, hafif, çok hafif, normalden yukarıda işte yüksek, çok yüksek diye kademeler var. Bunların sayesinde klimanızı en efektif şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Yani ben aracımla yola çıktığımda ilkin normalde başlayıp arabayı hızlıca soğutup ondan sonrasında da çok hafife aldığımda o 23 derecelik soğukluğu koruyabilecek ama yüzünüze de vurmayacak şekilde klimayı ayarlıyor ve çok az harcayarak yola devam edebiliyorsunuz. Bu azlığı da nereden hesaplıyorum? Şöyle, araba durduğu yerde bir harcadığı kilowatt var. Bu değeri ekranda görüyorsunuz zaten. 0.3, 0.5 gibi bir değer. Klimayı tamamen kapattığınızda bu gözüküyor. Yani fardır vesaire arabanın içindeki sistemlerdir. Klimayı eğer yüksek açarsanız bunun üzerine 1.5 kilowatt daha ekliyor. Yani 1.7, 1.8 gibi yapıyor. Eğer onu normale getirirseniz işte 0.60 kW yakıyor örnek veriyorum. Bunu çok hafife aldığınızda 0.4, 0.5 kW gibi yakıyor. Yani toplamda
Arabanınkiyle beraber 0.8, 0.7, 0.9 oralarda geziyor. Dolayısıyla size 1/3 oranında klimada tasarruf sağlıyor. Bu menzilinize direkt yansıyor. Yani bunu ben çok hafifte kullanarak gezdiğimde şehir içi ortalama tüketimim 14'lerde gezebiliyorum. Bu da gayet güzel bir değer. Kullanım konusunda size bazı şeyler verilmiş. Kolaylıklar verilmiş. Nasıl kolaylıklar verilmiş? Şimdi adaptif rejenerasyon diye bir sistem var bunda. Bunu anlarsanız aslında kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Adaptif rejenerasyon hiç bu işten anlamayan, hiç dikkat etmeden kullanan kişilerin aslında ekonomi yapmasını sağlıyor. Bunu nasıl yapıyor? Biz eğer önünüzde bir araba varsa normalde siz gaza basıyorsanız aslında gazdan ayağınızı bunda çekip arabaya bırakabilirsiniz. Bu sayede o maksimum şekilde öndeki arabayı da hesaplayarak rejenerasyon yaparak devam ediyor. Bunu da yaparken aslında çok hassas bir şekilde gaza basmanızı taklit ediyor. Bu çok güzel bir özellik. Yani size konforlu şekilde tasarruf yapmanızı sağlıyor. Ayağınızı böyle kopacak şekilde hassaslıklarla hareket etmeden tasarruf yapma imkanı sağlıyor ve arabanın akıcılığını sağlıyor. Bunu kendinizin bu şekilde kullanması da mümkün ama gayet zor bir şey. Ve devam dikkatinizin orada olması lazım. Dolayısıyla bu özellik son derece güzel olmuş. Onda da şöyle arabanın D konumunda adaptife alabilirsiniz. Veyahut da işte düşük, normal, yüksek diye ayağınızı pedaldan çektiğinizde akıtma derecesini ayarlayabilirsiniz. Onun dışında da B modu var. Tek pedal kullanımı özelliği de var arabada. Tek pedallı olarak da arabayı kullanabilirsiniz. Ben size ilerleyen videolarda belki talep edersiniz nasıl tasarruflu kullanılabilir, nelere dikkat etmemiz lazım. İşte bunu bir eğlence olarak benim gibi değerlendirmek istiyorsanız onun hakkında da bir video size tekrardan çekerim. Arabanın dijital ekranından bahsetmek istiyorum size. Şimdi bu Çinli ve muadili veyahut da işte basit demeyeyim de uygun fiyatlı elektrikli yani menzile, torka ve beygire odaklı ama fiyatları uygun olan arabalarla bunların premium arabaların arasındaki özel bir farktan bahsedeceğim size. Ekranda bundan bahsedeceğim. Bunu anlayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi ben e-ticaret yöneticiliği yaptığım için bu işleri biraz biliyorum. Yani programlama ve üretme konusunda değil ama yorumlama konusunda becerim olduğunu düşünüyorum. Orada şöyle bir şey var. Yani bir ticari yani şöyle bir internet sitesi yapacağınız zaman önünüzde 2 tane yol var. Yeni bir firma açtıysanız muhtemelen birinci yolu tercih edersiniz. Hazır internet siteleri var. Template deniyor buna. Yani bazı şeyleri kurulmuş. Yüzlerce çeşit var. Bunların arasından siz bir tanesi en mantıklı yerini seçiyorsunuz. Sonra da onun işte tuş yerini vesairesini bilmem neleri değiştirebileceğiniz ve onların yerine koyabileceğiniz bazı imkanlar sunulmuş bir site yapabiliyorsunuz. Bunun maliyeti örnek veriyorum şimdi 5.000 lira. Bunu yapabilirsiniz. Veyahut da dersiniz ki ben hayalimdeki siteyi yapmak istiyorum. İş hayatına yeni başladıysanız bu basit siteyle başlarsınız. Sonrasında ihtiyaçlarınızı belirlersiniz ve gerçekten bir site yapmaya kalkarsınız. Böylece siz kendi marka imajınızı ortaya koyabilecek ikonlar, harfler, rakamlar, yazı karakterleri ürettirirsiniz. Gerekli yerlere gerekli görselleri, renkleri kullandırırsınız ve tam istediğiniz, tam sizin firmanıza uygun, sizin marka bilinirliğinizi ortaya koyacak bir internet sitesi yaparsınız. Bunların arasındaki fiyat farkı ne kadar biliyor musunuz? Biri 5.000 liraya, diğeri böyle 550 bin lira gibi bir şeydir yani. Bu kadar ciddi bir fark vardır yani size özel, firmanıza özel, kurumsal bir internet sitesinin maliyeti. Çünkü bunun her detayıyla çok fazla kişinin ilgilenmesi, arkadaki sizin yeni istediğiniz şeylere uygun şekilde problemleri çözmesi gerekir. Bu arabanın da paneline baktığımız zaman yani ekranına dikkat edin yani bir bakın. Oradaki ikonlar nasıl yerleştirilmiş? Kolay kullanım için klimaların kontrolleri nasıl konmuş? Onun içerisine eklenmişti. Direksiyon koltuk ısıtma menüleri nasıl eklenmiş? Üst tarafta neleri ayırmışlar, alt tarafta neleri ayırmışlar, neye girince neye çıkınca neler oluyor? Bunların hepsi düşünülmüş, hayal edilmiş ve uygulanmış. Yani bu bahsettiğimiz internet sitesi gibi yapılmış. Ucuz arabaların hiçbirinde inanın bunlar yok. Olmaması da normal. Çünkü bunların maliyet problemleri var. Yani yazılım tarafındaki kolay kullanılabilirlik özellikleri için de çok ciddi bir emek ve zaman harcanmış. Şimdi bunu önemseyebilirsiniz de önemsemeyebilirsiniz ama premium bir arabadaki fiyat farkının sebeplerinden biri de bu. Ve bu arabanın her noktasında var. Yani bu ekrandaki mesele kolay anlaşılabilir olduğu için anlatıyorum size. Ama onun dışında arabanın her parçasını detayına indiğiniz zaman bu özellikleri fazlasıyla göreceksiniz. Bunu belki herkes anlayamayabilir. Ben de eskiden anlamıyordum. Fakat heritage özelliği olan marka dediğimiz şeyleri kullanmaya gücüm yettikten sonra bunu keşfetmeye, anlamaya başladım. Yani dışarıdan bakabilir ki ya işte o da ayakkabı, o da ayakkabı, o da gömlek, o da gömlek.
O da araba, o da araba değil yani. Böyle değil kesinlikle. Hem size yaşattığı hissiyat, hem kıymetli bir şeyi almanın verdiği mutluluk, diğer insanların ona olan bakışı, o kullandığınız üründe firmanın bunun arkasında duruş şekli vesaire. Bunların hepsi çok önemli gerçekten. Nasıl ünlü sanatçıları görüyorsunuz eski resimlerini. Adamın hiçbir tarzı yok, bir şey yok. Aynı adam ama değil mi? Hiçbir tarzı yok, bir şey yok. Adam işi gücü yerinde gidiyor, paralanıyor. Güç, kudret sahibi oluyor. Sonra istediği şeyi alıp giymeye, neyin ne olduğunu öğrenmeye başladığı zaman gidiyor marka kalite şeyleri giyip bir bakıyorsunuz çok yakışıklı, dört dörtlük bir adam ortaya çıkıyor. Karizmatik, hali vakti yerinde, hareketleri düzgün. Önceden hiç bir anlamı olmayan bir insan, anlamı olan bir insan haline geliyor. Bu da bunun gibi. Yani bu önem vermediğiniz ufak detaylar aslında bu premium arabaları premium araba yapan şeyler. O yüzden bunları anlayabilecek kişilerin anlayacağını biliyorum. Anlamayacak kişilerin de belki küfür edecekler. Çok anlamsız da gelecek. Ama bunu yaşadıktan sonra siz de anlayacaksınız, emin olun. Çünkü ben ikisini de aşağı yukarı test etmiş biriyim. Onun dışında arabanın içindeki deri kalitesi veyahut da iç kalitesinden bahsedelim. Tamam, iç kalitesinde plastik kullanılmış çok yer var bu arabada, doğru. Ama bu plastiğin de anladığım kadarıyla çok fazla kalite farkı var. Benim bu yani Zoe'de kullanılan plastikle bununla kullanılan plastiğin alakası yok. Son derece farklı bir plastik kullanılmış her yerinde. Elinizde tuttuğunuzda, gördüğünüzde bunu hissediyorsunuz. Ve gerçekten bir premium hissiyat var. Deri gerçek deri değil, vegan deri diye geçiyor. Gerçek deri olmasını tercih eder miydim bilmiyorum. Gerçek deriyi böyle uzun süre kullanmamıştım. Fakat genelde terleme problemi olduğundan bahsediyorlar. Bunda da terleme problemi ben yaşadım. Ama nasıl yaşadım? Uzun seyahatlerde hani 1-2 saatte değil, ben hani 10 saatlik 15 saatlik yollar yaptım. O yollarda yaşadım. Ama şakır şakır bir terleme mi hissediyor muyum bunu değil. Arabadan indikten sonra daha çok hissediyorum. Yani arabada bana sıcak basmıyor. Ama bir bakıyorum inmişim sırtımda böyle bir ıslaklık var. Daha çok benim şu bacaklarımın alt tarafında şuralarda böyle bir beni yolda giderken yapışma hissi ve ıslaklık hissettim. Onun dışında pek bir şey yok. Gayet rahat güzel koltukları var. Zaten otomatik koltuklar var. İki tarafta da sol taraftakinde hafızalı. Arabayı koltuklarını tamamen yatırdığınızda rahat rahat yatabiliyorsunuz. Geniş de bir araba olduğu için uzanıp rahat rahat yatabiliyorsunuz. Arabanın bagajına beraber biraz bakarız şimdi. İçini biraz gezeriz. Evet arkadaşlar, artık konuşmaktan sıkıldım. Size arabayı göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi saatimle beraber arabaya yaklaşıyorum. Araba açıldı. Ekrana bakan bir bildirim gelecek mi? Telefonuma geldim. Telefondan açıldı demek ki. Böyle farklı biliyorsunuz. Farklı şekillerde yapılabiliyor. Bunlardan zaten bahsettiler. Ben size biraz içini göstereyim. Şimdi ben arabaya geldim diye hemen klimayı çalıştırdı. Şöyle geriye doğru alayım koltuğu. Geçelim şu ekran özelliklerine. Evet arkadaşlar, çok uzun bir video oluyor farkındayım ama sabırlı olmanızı sizden rica ediyorum. Şöyle bir klimamızı kapatalım. Şöyle klima tuşuna bakın. Kademeler göstermiştim ya size, bakın. Hafif, çok hafif. Böyle de arabayı soğutuyor gerçekten. Bu arada arabanın içeri bu şeyi de otomatik mi yapayım, dışarıdan mı alsın, içerideki havayı mı çevirsin bilgileri mevcut. Bunu otomatiğe alabiliyorsunuz. AC Max var. Senkronize, iki tarafı beraber de çalıştırabiliyorsunuz. Dual klima olduğu için ayrı ayrı gözüküyor. Hafif, normal, yüksek, çok yüksek gibi seçenekler var. Şu an deli gibi üflüyor. Bu klima bölümü. Klima muhteşem çalışıyor. Bir de şöyle bastığımızda da otomatik değil, kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Ben her zaman otomatik kullanırım bunlarda. Şimdi burada esasında iki tane arayüz var. Bu arabanın kendi arayüzü. Bir de CarPlay bağlıyken CarPlay arayüzü var. Gördüğünüz gibi iki farklı seçenek var. Burada arabada kullanabileceğiniz bütün uygulamaları da görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi WhatsApp falan da var. Zest de var. YouTube müzik de çalışıyor. Gayet güzel. Spotify da var. Vesaire vesaire. Biz arabanın kendi arayüzüne geçelim. Burası harita. Haritayı detaylı olarak göstermiştim. Onu buraya ekliyorum. Vakit kaybetmeyelim.
Evet arkadaşlar, şimdi arabanın içindeyiz. Şu an go-kart modundayım. Bunda 3 tane mod var. Birçok yerde izlemişsinizdir zaten. Şimdi ben size arabanın navigasyon özelliklerini göstermek istiyorum. Arabamızda dahili sim kart var. Fabrikada takılmış bir Turkcell hat var bunun içerisinde. Ücretsiz olarak içinde internet kullanıyoruz. Benim telefonumdan kullanmıyor. Kendi kendine çalışıyor. Ondan sonra bunun bağlantı şeyleri de burada. Bakın kaç çekiyor, ne yapıyor, gidiyor, geliyor. Fakat galiba böyle 5G bir hat değil de onun yerine 3G falan LTE bir şey koymuşlar. Her yerde tam performanslı çalışmıyor. Bu neden önemli? Bu harita arabanın kendi haritası. Bu da elektrikli bir araç olduğu için harita senin ne kadarlık menzilin kaldığını, nasıl bir sürüş yaptığını, ne kadar ekonomik veya hor kullandığını bildiğinden dolayı ona göre size bir rota çiziyor. Şimdi ben içindeki batarya miktarına bakalım. %52 var. Şimdi ben haritaya giriyorum, kendi haritasından. Buradan diyorum ki şeye gidelim, Bursa'ya. Değil mi? Bursa'ya dediğim zaman, yani bir elektrikli arabada bunun olması alınma sebebi yani. Çünkü 1,5 milyonun üzerine satılan birçok arabada bu özellikler yok. Ve bu özellik olan arabalar bence 1,5-2 milyon liraları ediyor düzeyinde olmalı. En azından. Şimdi bana buradan rota çizdi. Bursa'ya kadar şöyle bir çizelge var burada, görüyorsunuz. Burada hem trafik verilerini gösteriyor hem de nerede şarja ne kadarla gireceğimi gösteriyor. Şöyle bakalım. Buna baştan diyorsun ki işte varış noktasında minimum %10'la olayım. Bakın burada %10 diyor. Şarj istasyonunda da minimum %10'la olayım. Bunu %0, %5'le yapabilirsiniz. Minimum şartlarda da girebilirsiniz. Buradan bana çıkış noktasına çıktıktan sonra 146 kilometre sonra %19'la şarja girmemi, 18 dakika şarjda kalmamı istiyor ve %65 ile yola çıkmamı istiyor. Sonra Tesla süper şarj varmış. %10'la oraya geleceksin diyor. %90'a kadar 36 dakika durup şarj et diyor. Sonra devam et. Varacağın adreste %10'la bu saatte olacaksın gibi bir size rota çiziyor. Bunu hem burada gösteriyor hem burada gösteriyor. Bunun üzerinde sizler şey yapabiliyorsunuz. Oynamalar, değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu noktaları değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştirebiliyorsunuz? Haritanın üzerinde farklı bir arama yapıyorsunuz. Şöyle yapayım. Haritanın üzerine şurada seçenekler var. Mesela şurada şarj istasyonlarını seçebiliyorsunuz. Bu güzergahınız üzerindeki bütün şarj istasyonlarını gösteriyor mesela. Burada farklı bir yer seçebilirsiniz. Bunu rotaya ekleyebilirsiniz. Rotadaki normalde size gir dediği yeri değiştirebilirsiniz. Bunların aralarında böyle geçişler söz konusu. İstediğinizi silip yer değiştirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şeye bakalım. Ayarlara giriyorum. Görüyorsunuz burada kaçta girip kaçta çıkacağınızı, nasıl devam edeceğinizi gösteriyor. Harita rota bölümünde ücretli yolları kullanma, feribot kullanma diyebiliyorsunuz. Aynı normal şeyde olduğu gibi. Efendime söyleyeyim, Google haritalarda olduğu gibi. Haritanın bir güzel diğer özelliği de şu. Eğer burada arayacağınız yeri bulamadıysanız, atıyorum bilmem neye gideceksiniz ama bu haritada bulamıyorsunuz. O zaman şunu yapabiliyorsunuz. Telefonunuzda Google haritalarda bulduğunuz bir yere rotayı paylaş deyip buraya gönderebiliyorsunuz. Örnek olarak hemen haritaları açtım. Burada herhangi bir yeri seçtim. Görüyorsunuz. Paylaş dedim. Bu yeri paylaş diyorum. Buradan mini uygulamasını seçiyorum. Aracıma gönder dedim. Bakın. Done dedi. Şimdi bunu buraya koydum. Bekliyorum. Şimdi aracıma başlat dediğimde direkt benim yeni verdiğim rotayı buraya ekleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Yani burada yer aramaktansa telefonunuzdan bulup açıyorsunuz ve çatır çatır da çalışıyor. Ekran çok güzel, net. Gördüğünüz gibi böyle oynamaları anında çalıştırıyor. Tablet gibi. İyi bir tablet gibi yani, öyle basit değil. Bakın, her şeyi oynayıp değiştirebiliyorsunuz. Güzergahı değiştirebiliyorsunuz. Ayarlar yapabiliyorsunuz. Mükemmel bir harita sistemi var. Bu varken gerçekten şeyi kullanmanıza gerek yok. Google haritaları belki de kullanmanıza gerek yok çoğu yerde. Ve trafik verilerini falan da çok güzel gösteriyor. Şimdi gerçi Google haritalara şey geldi. Radarı önceden sezme özelliği geldi. Bunda o yok. Belki ileride o da gelir. Bunun kötü yanı ne, eksiği ne derseniz, şimdi burada rota çizerken belirli şarj istasyonlarına yönlendiriyor. Şu anda kayıtlı 5-6 tane yer var bilinen. Ama hepsi yok. Hepsini burada haritada gösteriyor.
Ama rota çizerken 5 tanesinin üzerinden gösteriyor. Halbuki bütün şarj istasyonlarının onun içerisinde kayıtlı olması lazım ki ben de diyeyim ki sadece e-şarja git, sadece şuna git ya da seçtiklerime git gibi seçenekler yapabiliyorum aslında. Fakat çok az şarj istasyonu şu an kayıtlı olduğu için onu kullanamıyorum. Yani kendi bildiği e-şarj, ZES, Süper Şarj gibi birkaç tane marka var. Onları kullanarak, bir de GeoEV var galiba. Onları kullanarak size rota çıkartıyor. Halbuki şu an atıyorum en yakıt en ucuzu, ben en yakıtla gitmek istiyorum deyip buradan en yakıtı seçip gidebilirdim ama kayıtlı değil. Fakat dediğim gibi haritalarda gözüküyor. Bu kayıtlı olmaması durumu Tesla'da da ilk geldiğinde varmış. Sonra hepsi eklenmiş. Muhtemelen buna da eklenecek. Ama hani Mini'yi getiren Borusan, Kosifler, bunlar hani keşke bunları tam yapsalardı. Çok zor bir şey olduğunu zannetmiyorum. Orada bir entegrasyon yapacaksınız. Bütün bilgiler akacak yani şeyin içerisine, sistemin içerisine gibi haritayı bu videoda anlatmış oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten çok kullanışlı, perfect bir harita olmuş. Bu da bizim şu anki menzilimizde nereye kadar gidebileceğimizi gösteriyor. Bakın Manisa Turgutlu'ya kadar gidersin diyor %50 şarjla. Geri kalan özellikleri zaten yavaş yavaş videonun ilerleyen bölümlerinde izleyeceksiniz. Sağlıcakla kalın. Devam ediyorum. Bu şeyle ilgili, müzikle ilgili, oynatma ile ilgili. Bu kendi asistanı. Bu nasıl çalışıyor derseniz çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Kullanmaya çalıştım ama gerçekten doğru yerde tam doğru kelimeyi söylemeniz lazım. Onu da tam anlamıyla düzgün yapay zeka gibi yapamıyor maalesef. Ama gelişeceğini düşünüyorum. Hava durumunu anlık kendi verileri alıp hallediyor. Şu an çok düşük olduğu için çekim zayıf olabilir. Şu işte ne kadar kullanmışım bunu. Bir nokta evden buraya gelene kadar, klima ilk açık, arabayı soğutana kadar gördüğünüz gibi böyle bir değer çıkmış. Bu bugünün sürüş başlangıcı. Şarjdan itibaren olan bir de evden de şarjdan çıkardığım için böyle. Fabrika çıkışından beri 16.9 ortalaması var. Yani 8.000 kilometreye yakın yol yapmışım, ciddi bir yol kısa zamanda. Ve 16.9 gibi bir fabrika çıkışı ortalaması var. Bu da individual, sadece bunu sıfırlayabiliyorsunuz. Bunu sıfırladığımdan beri 236 km olmuş. 17.2 kW bir ortalama söz konusu. Kendi evimden şarj ettiğim için burada inanın hiç önemsemeden rahat kullanıyorum. Ondan sonra şuna bastığımızda zaten hangi müzik uygulaması şeyse ona geçiyor otomatik şekilde. Burada navigasyona basıyorsunuz. Burada da Google'dan bir harita çizdiyseniz Google açılıyor. Kendi uygulamasından, yani kendi haritasından yaptıysanız o açılıyor buna basınca. Bu da telefon bölümü. Zaten aramalar vesaire gibi. Burada şöyle kısa yol bölümü var. Buraya istediğiniz kadar kısa yol ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ben Greenbowl'a geçmek için normalde şuna basıp bir daha aşağı gelip bunu seçmem gerekiyor. Onun yerine buradan direkte basıp seçebilirdim. Gördüğünüz gibi böyle bir her şeyi kısa yola çevirebiliyorsunuz. Kısa yola çevirmek için de burada da hepsinin kendi menüsü zaten ayrıca var. Yani o menülerde gördüğünüz her şey burada da var. Bunlara basılı tuttuğunuzda kısa yola ekleme özelliği çalışıyor. Bu zaten ekliymiş. Gibi sürüş verileri. Kısa yola bastığınızda açılıyor. Gördüğünüz gibi sürüş verileri ekranında zaten bu. Sürüş verileri ekranında birçok değer var. Ama bunları keşke bir araya toplasaydınız daha güzel olurdu. Yani şurada mesela bataryanın kaç kilowatt olduğu şurada yazabilirdi. Neden eklemediniz? Burayı rakamsal olarak verebilirdiniz. Burada ufak bir yazı olarak verebilirdiniz ve bu çok işi kolaylaştırırdı. Ondan sonra şuna bastığımızda gördüğünüz gibi böyle bir alan var. Şurada adaptif olarak çalışıyor benimki ama bunu farklı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. %73 batarya burada hem çizgisel olarak gözüküyor, grafik olarak hızınız gözüküyor vesaire. Ben bu ikisinin birleşimini isterdim yani. Anlatabildim mi? Bir şeye bastığınızda bir öncekine devam ediyor her zaman. Bundan buna geçtiniz. Bastınız yine bunu açtı ya mesela. Devam, başka bir şey açalım. Şunlar hiç kaybolmuyor, görüyorsunuz bakın. Bunlar sabit, şu sabit, buralar sabit, çerçeve sabit. Sadece orta alan değişiyor. Şimdi ben buradayken şuna basınca yine buraya geliyor. Basıyorum tekrar, gördüğünüz gibi buraya geldi. Yani son ekranla arasında geçiş yapıyor. Şurası sabit. Gördüğünüz gibi. Burada başka neler var? Gezelim. Bunları da kendi içinde menülere ayırmışlar. Yani kolaylaştırmak için. Bunlar araçla ilgili olanlar vesaire.
Bu arka otomatik kapının mesela bagaj kapağı bastığınızda açılıyor ya, onu dereceli olarak ayarlayabiliyorsunuz farklı farklı derecelere. Anahtarları ayarlayabiliyorsunuz. Şu ekran bölümünden şunu kapatıp açabiliyorsunuz. Bakın şurada ayırmışlar. Basıyorsunuz. Şu hedefe bastığımda bu gördüğünüz gibi kendiliğinden içeri giriyor. Tekrar bastığınızda çıkıyor. Bunun içerisindeki görüntüyü de yükseklik, alçaklık buradan ayarlayarak kendi boyunuza uygun hale getirebiliyorsunuz. Bu da kokpit parlaklığı. Etkileşim ünitesi. Burayı da iki ayarlayabiliyorsunuz farklı farklı şeylerde. Gördüğünüz gibi gayet güzel, bütün detayların içerisinde olduğu bir menüsü var. Park etme ayarları var. Gördüğünüz gibi park asistanı. Panoramik görünüm bu kadar gösteriyor. Bunda çünkü 360 kamera olsaydı burada 360 kamera da olacaktı ama maalesef yok. Bir de şöyle değişik bir şey var. Göstereyim size. Şu arabayı görüyorsunuz değil mi? Kapım açıksa kapı açık gözüküyor. Mesela ay camları sildim. Bir de şurada hiç iz bırakmıyor bakın. Bu da çok güzel bir şey. Tertemiz. Sinyal veriyorum. Hangisini yakarsam o veriyor. Tekerlekler de hareket ediyor yürürken. Hızlı gidersen hızlı dönüyor, yavaş gidersen yavaş dönüyor. Güzel bir animasyon yapmışlar. Bir tek camları, sunroof falan göstermiyor. Sunroof bu arada tamamen açılıyor burası. Gayet hoş. Cam tavan var ve cam tavanın kendisinde de bir güneş kırıcı var. Dolayısıyla cam tavanın şeyini açtığınız zaman, bunu açıyorum ben şimdi. Gördüğünüz gibi burası da güneş almıyor. Koyu renk bir film mi diyeyim artık, güneş kırıcı mı bulunuyor. Sanki bunda bile ısıtma da olabilir mi? İnanın net bir bilgim yok. Böyle arkaya kadar açıldı. Bu da açılıyor tekrardan. Böyle güzel detaylar var. Şunların dokunmak falan acayip keyifli, çok hassas. Güzel çalışıyor. Ve çok kolay hareket ediyor. Şunlar. Şöyle ben arabada tasarruf olsun diye şey yapıyorum. Bunda klimayı en düşüğe aldığımda buradan gelen hava azaldığı için bunların hepsini kapatıyorum tek başımaysam. Arkada da bu arada menfez var. Onu da kapatıyorum, hava menfezlerini. Sadece benim önümdekiler açık kalıyor ve sanki normal düzeyde klima üflüyormuş gibi üflüyor. Bu da bence akıllıcı bir çözüm. Elektrikli arabalarda bu düğmeleri tamamen kaldırıyorlar ama bu kesinlikle çok itici bir şey bence. En azından şu kadar bir bölümün bulunması çok önemli. Ben ilk aldığımda fark etmemiştim. Bir hafta sonra falan kullanırken fark ettim. Şurada ses açıp kapama var. Doğru. Ve çok işlevsel. Benim zaten direksiyonda var. Yanımda oturan kişi de en azından buradan kontrol edebiliyor ama buradan şarkı da değiştirebiliyorsun. Bakın. Sağ sol diye şarkı da değiştirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir detay olmuş. En azından yanınızdaki kişi istediğinde parçayı değiştirebiliyor. Belki de çok karşılaştığımız bir şey yani bu. Bu anahtar sağa sola çevirince arabayı açıyor ama yolda giderken yaptığınızda da TCS'yi kapattı bende bir kere. Onu denedim. Onda bir gariplik var. Yani arabayı yolda giderken kapatıyor sanki. Öyle hissettim. Veyahut da boşa alıyor. Tam anlamadım. Test etmeye de korktum. Borusan'da yetkili bilen kişiler izlediyse bu switch arabayla giderken oynandığında ne yaptığını bir deneyip bize anlatırsa sevinirim. Şurada şöyle bir kısa yol koymuşlar. Bakın buna bastığımızda direkt ekrana kolay kullanım için birçok şey geliyor. Ayar geliyor. Hız limit uyarısını zaten direksiyondan şundan basarak kapatıyoruz ya. Aynı şeyi buradan da yapabiliyoruz. Bu da şerit takip sistemini hızlıca kapatıp açmamıza yarıyor. Burada tahrik ve şasi, kalkış yardımı bu gerektiren çamurlu yere girdiğinizde bunu kullanın diyor. Otomatik olduğu müdahale edemiyorsunuz. Bunu iyi yapmışlar. Çünkü elektrikli arabaların geri geri kayması hiç hoş bir şey değil. Onu zaten mecburen yapıyor. Bu da şarjla ilgili otomatik bölüm. Hemen buraya girip şarj ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Şarj ayarlarında neler var? Uygulamadan birçok şeyi zaten halledebiliyorsunuz. Hatta daha fazla ayar var. Buradan da bir takım ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Burada zamanlanmış şarj yeri benim işte gece 23 ile 6 arasında ucuz olduğu için öyle ama ben eve girdiğimde bu otomatik buna geçiyor. Yani gidip tek tek ayarlamanıza gerek yok. Eğer bir yerde zaman aralığında şarj ediyorsanız araba bunu anlıyor ve siz her oraya geldiğinizde o zaman aralığında şarj moduna geçiyor. Yani hemen şarj etmeye başlarmış gibi oluyor. Sonra diyor ki araba zaman aralığında şarja geçti ve bunu girip kendiniz otomatik yapmanıza gerek yok. Bu hemen dursa da ben eve gittiğimde otomatik olarak zamanlanmış bölüme geçiyor. Bu dalgalı akım. Bunu isterseniz açabiliyorsunuz. İstediğiniz ayarda yapmasını sağlıyor. Ben de bu kapalıyken zaten maksimumunu yapıyor. Eve gittiğiniz eski bir ev, altyapısı zayıf. Bunu düşürüp kablonun ısınmamasını, hattın
sağlam kalmasını sağlamanız için öyle bir ayar koymuşlar. Onun dışında sürüş başlangıç zamanı diye bir şey var. Bunu ayarlıyorsunuz. Buna göre isterseniz arabanızı bu saatte hazır olacak şekilde de yapabiliyor. Veyahut da işte klimanızın o saatte hazır olmasını istiyorsanız onu da buradan açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi menü hiç sıradan değil. Tamamen üzerinde çalışılmış. Tamam, eksikleri var. Bence daha güzel olabilecek şeyleri vardı. Özellikle şuralara veriler ekleyerek. Yani ben bir tek şu ekranı kullanarak gitmeyi isterdim. Bataryanın tam değerini görmek için buraya girmeme gerek kalmasını istemezdim. Ve burada zaten şeyi de vermiyor. Hız verisini her zaman veriyor. Burada vermediği tek veri bunların rakamsal olması. Onlar için ben bazen girip tekrardan burayla yer değiştirme yapmak zorunda kalıyorum. Daha net yapabilirlerdi bunu. Burada adaptife düştüğünüz zaman gerçi böyle bir çiçek resmi çıkıyor. Adaptife alıyor. Burada da bu bataryanın çizelgesini yüzeysel olarak görebiliyorsunuz. Bu şeyler gördüğünüz gibi çok güzel ayarlanmış. Tık tık. Hemen yapabiliyorsunuz ve dual olarak da çalışıyor. Koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma var. Diğer tarafta sadece koltuk ısıtma var. Koltuk soğutma yok. Keşke olsaymış. Acayip bir değer katarmış arabaya yani. Ve üst paketlerinde de yok bildiğim kadarıyla. Ben göremedim. Bugün arabayı ellerimizle yıkadık tekrardan. Jantları inanılmaz rahat yıkanıyor ya. Şu jantlar var ya, o kadar rahat yıkanıyor ki hiç elimi falan kesmedim. Gayet kaygan, güzel yüzeyleri var. Çatır çatır yıkandı. Çok da hoşuma gitti. Şimdi gelin bagaja bakalım. Koltukları yatıralım ve nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Sen direksiyon hakkında bahsedeyim. Bakın, direksiyon inanılmaz güzel. Nasıl güzel biliyor musunuz? Hani bunu hız yapmayı seven kişiler belki anlayabilir. Şu iki taraftan tutup arabayı kontrol etmek virajlarda falan o kadar zevkli ki anlatamam. Çok dolu, güzel, keyifli bir direksiyonu var. Buradaki detaylardan belki bahsetmişlerdir. Bundan daha önemlisi bu direksiyonun elinize güzel bir şekilde oturması son derece hoş. Bunun yorgunluk algılayıcı şeyleri şuradaymış. Kataloğunda yazıyor, gözükmüyor ama o aslında yorgunluk algılayıcı bir şey olduğunu gösteriyor. Belki de yani bunun altında olduğunu katalogda gösteriyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Bütün arabanın etrafında sonar algılayıcılar var. Zaten park asistanı da o şekilde çalışıyor. Şöyle açalım. Yani şu dört bir yanınızı sonarlarla devamlı olarak yapıyor ve çok kırmızı olduğu zaman burası gerçekten çok yakın oluyorsunuz. Onu çok güzel ayarlamışlar. Bununla kolay kolay bir kukuya, bir duvar kenarına falan dokunmanız çok zor. Araba bu konuda çok iyi. Onun dışında son 50 metreyi kaydettiğinde de buradan geri geri gidebiliyorsunuz. Gayet hoş yani her şey. Park asistanı da bu şekilde çalışıyor. Arabada sadece arka kamera var. Bunun dört bir yanında kamera olan modelinden alırsanız birçok ek özelliğiniz daha eklenir ama şu an aralarındaki fiyat farkı 700 bin lira falan, değer mi bilmiyorum. Artık sizin değerlendirmelerinize sunuyorum. Koltuk renklerini ben çok sevdim. Bu rengi biz görmeden aldık. Ama şu ön tarafla olan uyumundan dolayı harika olmuş. Biz şu renge yakın olan koltuk renginden aslında istiyorduk ama bu vardı sırada. Bunu aldık. Çok da memnunum. İyi ki bunu almışız. Arabada bir vegan deri olmasına rağmen bir deri kokusu var. Çok hoş, böyle ince. Onu nasıl eklemişler bilemiyorum. Buradaki şarj yerine kullanışsız diyorlar ama ben devamlı olarak iki telefonum var. Birini hep burada tutuyorum. Şarj oluyor. Şuradan da iki tane kablom var. Bunlarla da devamlı şarj yapıyorum. Şu kutu inanılmaz işe yarıyor. Çok güzel. Yani bu kol dayamanın buradaki yerde bir göz yok. Açılmıyor. Açılsaydı tabii daha iyi olurdu ama bu böyle ileri geri hareket eden, isteğinizde çok konforlu, size olanak sağlayan bir yer yapmışlar. Buraya da bu kutuyu yapmışlar. Bu kutu inanın bütün buranın dağınıklığını topluyor. Gayet de güzel hissettiriyor. Şu kapı içlerine bakıyoruz. Şimdi burada öyle bir plastik ki bu. Yani deriyle karışabilecek kadar bir plastik yani. Şuralar biraz daha sert ama dokununca keyifsiz hissetmiyorsunuz kendinizi. Yani şu plastiğin kalitesi şundan daha iyi. Dolayısıyla dokunduğunuz yer çok daha iyi. Şurada bir leke olmuş şimdi, bak gözüme çarptı. Ondan sonra buralarda zaten diyecek bir şey yok. Harika. Bunlar hep özel tasarım, bakın. Bu çok kıymetli bir şey. Umrunuzda olmayabilir ama benim için gerçekten önemli. Şöyle gösteriyorum. Şuralar dokunmatik. Bu bastığınızda her tarafı birden açıp kapatıyor. Veyahut da işte tek tek açıp kapatabilirsiniz. Güzel yapmışlar bunları. Hani yer bulmaya çalışmıyorsunuz. Elinizi koyuyorsunuz, çalışıyor.
Gayet güzel. Şu da kademeleri herhalde. Bunun ne olduğunu inanın bilmiyorum. 3 çizgi var üzerinde. Bilenler yazsın. Gayet hoş. Şurada böyle kameraya benzer şeyler var. Ama kamera mıdır nedir? İnanın bilmiyorum. Belki de ışık mı? Kamera da olabilir, iç kamera. Bir de arabanın her tarafında sensörleri falan filan, kameraları son derece gizlemişler. Bu da bence bir güzellik. Yani bunları saklamışlar. Gerçekten görünmez durumda. Burada bak şimdi biraz üzerine eğildim. Kamerada olabilir bunlar ama emin değilim. Ben iç kameraları koysam oraya koyardım. Şuraya bakıyoruz. Açınca otomatik ışığı yanıyor. Bu da gayet güzel. Premium. Bir gözlüklük olsaydı güzel olur muydu? Olurdu. Evet, arabadan inelim. Şu arka koltukları yatıracağım şimdi sizin için. Ben bunu çok merak ederdim. Önce bir normal açalım. Şimdi bunda ayakla bagaj açma var. İlk aldığımızda daha önce böyle bir bagaja sahip arabam olmadığı için bayağı bir uğraşıyorduk saçma sapan ama sonra YouTube'dan bir buldum. Bunu kolay bir şekilde ayağınızla açmanız için şu altında, bir saniyenin altında bir süre kalması lazım. Açıp böyle gezdirirseniz ayağınızı açılmıyor. O yüzden ben şimdi ayağımı bir soktum, çıkardım altına hızlıcana. Tak diye bagaj açıldı. Bu bagaj nasıl bir bagaj? Buraya bir tane büyük valiz, bir tane daha büyük valiz, üstüne de orta boy valizler koyabilirsiniz. Öyle ifade edeyim size. Bunun altını açtığımızda şu bölüm bayağı bir deponun yani bagajın pisliğini toplayacak şekilde birçok şey alıyor. Gayet güzel. Şu kenarlarda yerler yapmışlar. Buralara da bir şeyler toplayabiliyorsunuz. Şu askıları çok kullanıyorum. Poşetler arabanın içerisine gezmesin diye. Burada pandozot yapılmış. Böyle. Güzel. Şuradaki plastik de çok iyi. Üstü falan. Gayet güzel. Bu amortisörler kalın. Üzerine BMW logolarını görüyorsunuz. Gayet işçiliği falan harika yani. Şuradaki halı falan son derece iyi. Bunda size ben bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Şurayı görüyor musunuz? Burası neredeyse halı kaplı diyebilirim yani size. Gayet ses yalıtımı için böyle bir çalışma yapılmış. Bu da ciddi anlamda sesi emiyor ve arabanın içerisine gelmesini etkiliyor. Engelliyor yani. Arabanın ses yalıtımı bence mükemmel. Yani elektrikli arabaların içerisinde. Ki Zoe'nin de çok kötü değildi. Eğer böyle S-Class'tan gelip bu arabaya binmiyorsanız bence arabayı sessiz olarak değerlendirirsiniz. Şunların açılma şeylerini şöyle yapmışlar. Çekince gelmedi. Hem çekip hem açmak gerekiyor. Şöyle bir yapalım. Şu şekilde yatıyor. Yani tam düz olmuyor. Maalesef. Keşke tam düz olsaydı. Evet, gördüğünüz gibi koltukları tamamen yatırdım. Burası tam düz oldu. Ya pardon. Koltukları tamamen yatırdım. Burası tam düz olmadı gördüğünüz gibi. Keşke tam düz olabilseydi. Ama o şekilde dizayn etmemişler. Halbuki önce küçük aldığımız Mini Cooper'da, 5 kapı Mini Cooper'da tamamen düz oluyordu. Şu emniyet kemerlerinin yerini görüyor musunuz? Öyle bir yere koymuşlar ki koltuğu kapatıp açarken bu emniyet kemerlerini ellememize, takılmasına gerek kalmıyor. Takılmadan açılıyor. Bu da premium bir detay bana kalırsa. 1400 küsür bir bagaj genişliğine sahip olmuş oluyor. Normalde 440 mı 460 mı öyle bir şey. Gayet iyi. Bagajı da böylece görmüş oldunuz. Tam düz olmuyor. Belki benzinli modelde oluyordur, bilemiyorum. Şuralar çok hoş. Arkada oturan için ben dokunmak bile çok keyifli yani buraya. Gayet güzel. Şık olmuş. Evet, buraları da çekmiş olduk. Başka bilmek istediğiniz detay var mı? Bilemiyorum. Belki bir video daha çekeriz. Çok fazla detay isterseniz. Şuraya kanallar yapmışlar. Gelen su aksın diye. Bakın. Bunlar da ince detaylar olabilir. Evet, güzel araba. Arabamdan memnunum. Şuraya şöyle bir şey yapmışlar. Acaba bagaj kapağı çalışmadığında bununla mı hareket ettiriliyor bilemiyorum. Değişik. Diğer tarafta da var mı
Evet, diğer tarafta da var. Ya da stop olarak kullanıyor. Tekrar ayağımızı altına sokuyoruz. Ve bagajımız gördüğünüz gibi kapanıyor. Uzaktan erişimde bagajı açıp kapatamıyoruz ama açıyoruz. Açıyoruz ama kapatamıyoruz. İlginç bir şey. Onu kapatıp açma fonksiyonu olsa güzel olurdu. Evet, benim şimdi anlatacaklarım bu kadar. Eksik bir sürü şey kesinlikle kalmıştır. Ama atıyorum 0-100 hızlanması, son sürati, bunları belki eklerim daha önceki çektiğim şeylerden. Ama onun dışında gayet memnunum. Gayet güzel bir araba. Aldığımdan dolayı da keyfim yerinde. Şimdi önde kamera yok diyorum ama şurada bir sensör ve bir şeyler var. Bunlar da kamera olabilir. Ya bunları kullanmadığım özellikleri yok diye size değerlendiriyorum ama belki de çalışıyordu olabilir. Şu dikiz aynasının arkasında da böyle bir ufak kamera var. Bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu uzun videoyu izleyip yorumlar yapın. Bir tane daha özet video belki çekerim. Yorumlarınızı, tavsiyelerinizi merakla bekliyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin hepinize.